Sırbistan, yaklaşık 7 milyon insanın yaşadığı Balkan ülkesi. Denize kıyısı olmamasına rağmen mavi bayraklı plajlara sahip olan, kilosu 1300 dolara satılan, dünyanın en pahalı peynirini tahmin edemeyeceğiniz bir hayvanın sütünden üreten, Sırbistan ile ilgili hiçbir yerde duyamayacağınız ilginç bilgileri duyacaksınız. Önce genel olarak Sırbistan'ı ve Sırpları tanıyalım. Sırpların en belirgin özelliklerinden birisi uzun boylu olmaları. Sırplar dünyanın en uzun boylu erkekleri sıralamasında 8. sırada ve erkeklerin boy ortalaması 1,81. Kadınlarda ise boy ortalaması yaklaşık 1,70. Bu da Sırbistan'ı en uzun boylu kadınlar sıralamasında 5. yapıyor. Sırbistan'da gezerken çok net bir şekilde bu özelliklerini fark edebiliyorsunuz. Sırbistan Balkanlarda yer alıyor ve tam tamına 7 ülke ile komşu. Doğusunda Bulgaristan ve Romanya, kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova bulunuyor. Sırbistan'ın denize kıyısı bulunmuyor. Tuna Nehri gibi Avrupa'nın en büyük ikinci nehri Sırbistan'ın içinden geçiyor. Tuna Nehri içme suyu ve tarım sulama kaynağı olarak kullanılıyor. Sırplar bu nehri özellikle yaz aylarında yüzme ve güneşlenme için kullanıyorlar. Ayrıca nehir kenarında eğlenceler düzenleniyor. İnsanlar spor yapıyor. Nehrin kenarında bulunan plajlar, suyun kalitesi, plaj düzeni ve temizliği gibi konularda başarılı olan plajlara verilen mavi bayrak ödülüne sahip. İnsanların çoğunun Ortodoks Hristiyan inancına sahip olduğu Sırbistan'da Sırpça konuşuluyor. Hırvatça, Boşnakça gibi diller ile neredeyse aynı olan Sırpça, diğer bir Slav dili olan Rusça ile de benzerlik gösteriyor. Sırbistan'da Slavlara özgü Kiril alfabesi kullanılıyor. Sırpçadan dünya diline girmiş olan ve herkes tarafından kullanılan bir kelime var. O da vampir kelimesi. 1725 yılında Sırbistan'ın Kisilova kasabasında yaşayan Peter Blagojevic hayatını kaybettikten sonra 9 kişi daha hastalanarak 24 saat içinde hayatını kaybediyor. Ve bu insanlar son anlarında Peter'ın adını veriyorlar. Bunun üzerine köylüler Peter'ın mezarını açıyor ve şok oluyorlar. Peter'ın saç ve sakalları uzamış ve yüzü parlıyor. Ağzında ise kan görüyorlar. Bunun üzerine köylüler Peter'ın cesedini mezardan çıkarıyorlar, yakarak yok ediyorlar. Bundan sonra hastalık sona eriyor. Aynı olay Sırbistan'da 1800 yıllarda da yaşanıyor. Zamanla ünlü olan bu olay birçok romana ve filme konu oluyor. O dönemlerde Sırp toprakları Osmanlı egemenliği altındaydı. Sırplar ile Osmanlılar ilk defa Sırp Sındığı Savaşı'nda karşılaşmış olsalar da en önemli karşılaşmaları 1. Kosova Savaşı'nda yaşandı. Bu savaşta Osmanlı Padişahı 1. Murat, Sırp Kralı Lazar hayatını kaybetti. Bu savaşın sonunda hiç beklenmeyen bir şey oldu. Osmanlı hanedanı ve Sırplar akraba oldular. 1. Murat'ın hayatını kaybetmesiyle savaş alanında Osmanlı'nın başına geçen Beyazıt, Sırp kralı Lazar'ın kızı Despina ile evlendi. Beyazıt ile Timur arasında gerçekleşen, Timur'un çok ağır galibiyetiyle sonuçlanan Ankara Savaşı'nda Sırplar Osmanlı ordusunda yer aldı. Despina Hatun, Beyazıt ile birlikte Timur'a esir düştü, senelerce esaret hayatı yaşadı ve serbest bırakıldıktan sonra Sırbistan'a geri döndü. Bu dönemden sonra Osmanlı hanedanının bazıları Sırplarla evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya devam etti. Osmanlı hanedanı ve Sırplar sadece akraba olmakla kalmadı. Hristiyan Sırplar Osmanlı hanedanının en gözde milletlerinden birisi oldu ve çok sayıda Sırba önemli görevler layık görüldü. Örneğin bir papaz yardımcısı olan Hristiyan Sırp Bayo Sokoloviç, Sokullu Mehmet adını kullanarak Osmanlı'nın 3 padişahının sadrazamlığını yaptı. Sırplar şu anki Türkiye topraklarının 2 katı kadar toprak kaybederek Osmanlı'nın en çok toprak kaybeden padişahı olarak tarihe geçen 2. Abdülhamit döneminde imzalanan Berlin Anlaşması ile bağımsızlıklarını kazandılar. Sırpların Türklere bakışını tarihsel anlamda değerlendirecek olursak uzun süre Osmanlı altında yaşadıkları için ve yakın tarihte Türkiye'nin Bosna ve Kosova gibi konularda Sırbistan'ın karşısında durmasından dolayı Sırpların siyasi anlamda Türkleri sevdiğini söylemek mümkün değil. Ama Sırbistan'a gittiğinizde bunu hissedemezsiniz. Çünkü Sırplar Türklere saygı duyuyorlar ve son dönemlerde önemli sayıda Türk turistin ülkeye gelmesi de Sırplarla Türklerin birbirini daha yakından tanımasına imkan sunuyor. İkinci Dünya Harbi'nin ardından Sırplar Yugoslavya altında yer aldılar. Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Karadağ ile birlikte Federal Yugoslavya'yı kurdular.
Karadağ'ın 2006 yılındaki ayrılık kararı ile birlikte Sırbistan tek başına yoluna devam etti. 2008 yılında Arnavutların yaşadığı Kosova'nın da ayrılmasıyla Sırbistan 77 bin kilometre karelik toprakları ile bugünkü halini aldı. Sırbistan bayrağında 1848'de Prag'da toplanan Slav Kongresi'nde Rusya bayrağı temel alınarak kabul edilen Panslavizm renklerini tercih etti. Kırmızı vatan uğruna dökülen kanları, mavi özgürlüğü, beyaz ise Slav ırkının anne sütünü temsil ediyor. Bunların dışında Sırbistan bayrağının üstünde Sırp krallıkları tarafından kullanılan bir arma bulunuyor. Sırplar para birimi olarak dinar kullanıyorlar. Cezayir, Tunus, Libya, Kuveyt gibi ülkelerin para birimi olan dinar, Sırbistan ile ne alakası var diyebilirsiniz. Denarius, Roma'da kullanılan paralara verilen isimdi. Sırp toprakları Roma İmparatorluğu'nun en önemli bölgelerinden birisiydi ve Roma İmparatorlarının 18'i Sırbistan topraklarında doğdu. Roma İmparatorluğu ile tarihsel bağları nedeniyle Sırbistan'da para birimi olarak Roma paraları için kullanılan denarius'a atfen dinar kullanılıyor. Sırp dinarının değerli bir para birimi olmadığını söylemeliyim. 1 euro 120 Sırp dinarı civarında. En küçük banknotu 10 dinar, en büyük banknotu ise 5000 dinar olan Sırbistan parasının en çok dikkat çeken banknotu ise 100 dinar. 100 dinarlık banknotun üzerinde dünyaca ünlü bilim adamı Nikola Tesla'nın resmi bulunuyor. Nikola Tesla şu an Hırvatistan sınırları içinde bulunan bir köyde Sırp bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha sonra Amerika'ya gelerek elektrik üretimi ve enerjinin kablosuz taşınması gibi birçok konuda buluşlara imza attı. Fakat ticari anlamda başarılı olamadı ve birçok sorunla karşılaştı. Hırvatların da sahip çıkmaya çalıştığı Tesla için Belgrad'da bir müze yapılmış. Tesla'nın çalışmalarının örneklerinin sergilendiği ve 120 binden fazla yazılı arşivin bulunduğu müze, belirli saatlerde gruplar halinde ziyaret edilebiliyor. Ayrıca özel bir odada Tesla'nın külleri de bulunuyor. Belgrad'da bulunan uluslararası havalimanına da Nikola Tesla'nın ismi verilmiş. Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri Belgrad. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuş olan Belgrad'da yaklaşık 1,5 milyon insan yaşıyor. Orijinal adıyla Beograd, beyaz şehir anlamına geliyor. Beyaz Şehir ismini 9. yüzyılda yapılan, şehri çevreleyen beyaz duvarlı kaleden almış. Dünya üzerinde tarih boyunca 115 savaş ile en çok savaş gören şehirlerden birisi olan Belgrad'da bu kale günümüzde doğal olarak ayakta değil. Bir şehir devleti olan Lüksemburg hariç olmak üzere dünyada ilk defa şehir içi ulaşımı ücretsiz yapan ülke Sırbistan oldu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren turistler de dahil olmak üzere şehir içi ulaşım ücretsiz. Belgrad'da şehir içi ulaşım tramvay ve otobüslerle sağlanıyor. Eski ve yeni tarzda birçok tramvay ile Belgrad'ın her yerine ulaşmak mümkün. Belgrad'ın kalbi Knez Mihailova Caddesi. Şehrin tarihini ve kültürünü yansıtan bu cadde yerli halkın ve turistlerin buluşma noktası. Trafiğe kapalı olan bu cadde üzerinde birçok mağaza, kafe, restoran ve sanat galerileri bulunuyor. Bu cadde üzerinde müzik yapan birçok müzisyen ile karşılaşıyorsunuz. Sırplar gerçekten sanata ve müziğe çok önem veriyorlar. Hatta Sırplar ilk defa 2007 yılında katıldıkları Eurovision şarkı yarışmasında ilk defa katılmış olmalarına rağmen birinci oldular. Eurovision'a ilk defa katılan ve birinci olan ülke olarak tarihe geçtiler. Sırpların tek başarılı olduğu alan elbette sadece bu değil. En çok Grand Slam kazanan tenisçi de bir Sırp. 24 Grand Slam kazanan tenisçi Novak Djokovic, dünyanın en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçisi. Ayrıca Sırplar özellikle basketbol konusunda da oldukça başarılılar. Knez Mihailova Caddesi mimari açıdan oldukça zengin. 100 yıllık tarihi binalarla çevrili bu cadde 1867 yılından itibaren bir alışveriş ve sosyalleşme merkezi olarak kullanılmaya başlamış. Günümüzde ise Belgrad'ın en prestijli ve hareketli caddesi haline gelmiş. Şehrin ruhunu anlamak için bu caddeyi mutlaka görmek gerekiyor. Ayrıca cadde üzerinde Sırp mutfağını yansıtan restoranlar bulunuyor. Sırp mutfağı Bosna ve diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi Türk mutfağı ile benzerlikler gösteriyor. En ünlü yemekleri bir köfte türü olan cevapi. Lapinya denilen ekmek üstü servis edilen cevapinin yanında genelde kaymak yemeyi tercih ediyorlar.
Sırp kaymağı bilinen kaymakların aksine tuzlu oluyor. Kahvaltıda ise gıbenika dedikleri peynirli böreği yemeyi tercih ediyorlar. Bu böreği hamur katmanları arasına yumurta ve tuzlu beyaz peynir koyarak yapıyorlar. Peynir demişken dünyanın en pahalı peynirinin Sırbistan'da üretildiğini söylemiştim. Kilosu 1300 doları bulan Pule peyniri tesadüf eseri ortaya çıkmış. Slova'dan Simić isimli bir milletvekili tarafından panayırlarda çalıştırılan ve kötü muamele gören eşeklerin rehabilite edilip bir çiftliğe yerleştirilmesinden sonra sütlerinden peynir yapma fikri ortaya çıkmış. Peynir yapılamayan eşek sütüne biraz keçi sütü karıştırarak peynir elde etmeyi başarmışlar. Sırpçada pule eşek anlamına geliyor. Eşek peynirinin bu kadar pahalı olmasının sebebi ise eşek sütünün inek sütüne göre çok az bulunması ve peynir üretim aşamalarındaki zorluklar. Çok yüksek bir protein oranına sahip olan pule peynirinin 1 kilosunu üretmek için 25 kilo eşek sütü kullanmak gerekiyor. Bu ve bunun gibi nedenlerle bu peynir çok az üretilebiliyor ve piyasaya çok az miktarda sürülebiliyor. Bu peyniri almak için daha önceden sipariş vermek gerekiyor. Belgrad'da birçok Türkçe isim taşıyan yer bulunuyor. Örneğin Kale Meydan denilen kale içindeki meydanlar şu an park olarak kullanılıyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde güzel bir manzaraya sahip olan kalenin içinde yürüyüş yolları, dükkanlar, çocuklar için hazırlanmış oyun bahçeleri bulunuyor. Aynı şekilde yine Türkçe isim taşıyan Tac Meydan, Osmanlı döneminde şehrin önemli binaları için taş çıkarılan bir alanmış. Burası daha sonra parka çevrilmiş. Sırplar Osmanlı'dan özerklik alarak bir kinezlik olduğunu bu meydanda okunan bildiriyle halka duyurmuş. Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından buraya Ruslar Saint Mark Kilisesi'ni inşa etmişler. Bir başka önemli yapı ise Aziz Sava Katedrali. Sadece Belgrad'ın değil, Sırbistan'ın da sembolü olan Aziz Sava Katedrali dünyanın en büyük Ortodoks katedrali konumunda. Belgrad aslında Avusturya Macaristan sınırlarına çok yakın bir yerde yer alıyordu. Belgrad'dan 8 kilometre mesafede bulunan Zemun, Avusturya Macaristan Krallığı'nın sınırlarının içinde bulunuyordu. Zemun bölgesine gidildiğinde tamamen farklı bir mimari ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Zemun'da bulunan Milenyum Kulesi, aslen Türk olan Macarların Avrupa'ya yerleşmelerinin 1000. yılı onuruna yapılmış. Macarlar, Türklerin asıl temsilcilerinden birisi olan ve daha sonra Osmanlı tarafından Selanik, Bulgaristan, Makedonya gibi Balkan bölgelerine yerleştirilen, dergâhta beryâhta Türkçeden başka dil konuşulmayacak diyen Karamanoğulları ile defalarca ittifak yapmışlar. Sırbistan'da 2025 itibariyle saatlik asgari ücret 308 dinar. Yani yaklaşık 2,5 euro civarında. Ortalama maaşlar ise 900 euro civarında. Sırbistan'ın ucuz bir ülke olduğunu söylemek mümkün. Sırbistan caddelerinde lüks otomobil göremiyorsunuz. Otomobil fiyatları ucuz olmasına rağmen genelde 15-20 yaşında otomobiller kullanılıyor. 15-20 yaşında bir otomobili ortalama 2500 euroya almak mümkün. Belgrad'da bir stüdyo daire için en az 250 euro, 2+1 daire içinse 450 euro ödemek gerekiyor. Bir ev almak istiyorsanız en az 150 bin euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor. Ev fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirtmeliyim. Sırbistan vatandaşlığı almak isteyen yabancıların Sırbistan'da en az 3 yıl oturum yapmış olması gerekiyor. Oturum izni için Sırbistan'da çalışıyor olmak veya iş yeri açmak gibi faaliyetlerin yanı sıra değeri en az 100 bin euro olan ev almak da oturum izni sağlıyor. 3 yıllık kesintisiz oturumun ardından vatandaşlık başvurusu yapılabiliyor. Sırbistan çifte vatandaşlığa da imkan sağlıyor. Ayrıca Sırbistan'ın vatandaşları Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde 90 güne kadar vizeden muaf tutuluyor. Sırbistan Türk vatandaşlarına 90 güne kadar olan seyahatlerinde vize uygulamıyor. Sırbistan'dan selamlar. Videoyu beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.